ÖTV ya da özel tüketim vergisi 2002'den beridir hayatımızda. Avrupa Birliği uyum sürecinde kabul edilen bu vergi aslında sosyal fayda için var, ancak Türkiye ve vergi kelimeleri yan yana gelince tanımdan uzaklaşılabiliyor. Geçen yıla göre sırasıyla %59, %47, %44 ve %56'lık düşüşte iyice daralan piyasada azalan satışların konusu açıldığında dilin ucuna doğrudan ÖTV geliyor. Yapılan teşvikle vergide 15 puanlık bir düşüş var ama belli ki bu yeterli değil. Biz de Petronas ile Bilgin Olsun'un bu bölümünde araçların ÖTV'siz fiyatları nasıl olurdu ona bir bakalım dedik. Hesap basit. Araçların net fiyatlarını %18'lik KDV'ye eklemek adına 1.18'e çarptık. Hatamız olduysa affola diyelim ve listeye bir göz atalım. Albea ve Linea'nın ardından gelen ekonomik Fiat sedanı Egea Türkiye'de üretiliyor ama bu da onu ÖTV'den kurtarmıyor. Sihirli değneğimiz olsaydı ve ÖTV'yi kaldırsaydık 1.6 Multijet Launch Plus versiyonunu 151.400 liraya değil 112.148 liraya alabilecektik. Merak ediyorsanız en boş paket 1.4 Fire Easy'de ise 83.900 lira olan liste fiyatı 62.148 liraya iniyor. Bir diğer yerli üretim Renault Megane'da ise teşvik sonrası %35 oranında ÖTV yiyor. Liste fiyatı 162.600 lira olan Icon 1.5 DCi EDC vergisiz 120.444 liraya alınabilecekti. Yelpazenin ters kısmındaysa 1.6 16 valfli benzinli motor ve Joy'da 106.900 lira olan fiyat 79.185 liraya inecekti. Hibrit sistemlerde yaptığı çalışmalarla ünlü Japon markanın en bilindik modeli Corolla, yeni jenerasyonuyla batarya destekli motor seçeneğine kavuştu. Hacmi 1.8 litre olan otomobil zaten teşvik görüyor. Ancak ÖTV devreden çıksaydı Passion X-Pac'in 181.100 lira olan fiyatı 134.148 liraya inecekti. Bende para mara yok. En boşundan bir Corolla sar derseniz de 1.6 Vision'a gidiyorsunuz. 105.800 lira olan liste fiyatı %35 ÖTV olmasaydı 78.370 lira oluyordu. Hazır başlamışken listedeki son yerli sedana da bir göz atalım. LPG'li versiyonuyla karşılaştırdığımız dizel otomatik 1.6 ID.Tech Executive %35 vergi olmasaydı 183.900 lira yerine 136.022 liraya alınabilecekti. Karşılaştırılan LPG'nin giriş seviyesi manuel versiyonuna baktığımızda ise 1.6 Premium Eco'nun 132.800 lira olan etiketinin ÖTV'siz 98.370 lira olacağını görüyoruz ve üzülüyoruz. O paraya Passat alırım abiciler. En güçlü versiyonu almak isterseniz 483.100 lira ödemeniz gerekiyor 2.0 BTDI Highline DSG 4Motion için. Ama bunun 289.369 lirası vergi. Yani %110 ÖTV yiyen arkadaşımızın KDV'li fiyatı 228.602 lira. En boş Passat olan 1.5 TCI Trendline'da ise 171.800 olan fiyat %35 ÖTV'siz 127.259 lira. Türkiye'de yılın otomobili seçilen Toyota Corolla ile mücadele eden ve yarışmayı 3. tamamlayan Ford Focus'un en üst paketi 1.5 TDCi ST-Line 8 lira otomatik 120 beygir. Hatch versiyonu aldık, Station almadık. Onun etiketi 232.000 lira. Ancak ÖTV'siz rakam 145.000 lira. En ucuz olanı isterseniz de Trendix 1.5 TI-VCT'ye gideceksiniz. Orada da 141.900 lira olan etiket %35 vergi olmasaydı 105.111 lira olacaktı. Volkswagen Golf de ÖTV teşviğinden yararlanamayan modellerden birisi. %60 ÖTV ile 233.000 lira olan etiket fiyatı sadece KDV ile 145.625 lira. En boş versiyon ise 1.0 TSI Midline Plus. Bu arada 1.0 TSI'nin gücü 115'e çıktı Golf'lerde de. Gözünüz aydın ama %35 ÖTV oranıyla 155.600 lira istiyorlar. O olmasaydı KDV olsaydı 115.259 lira olacaktı. En azından 40.000 lira 40.000 liradır. Listenin ilk premium sedan modeli BMW 3 serisini dizel, otomatik 4 çeker ve Edition Luxury Line paketiyle alacağınızı söylediğinizde BMW diyor ki devlet dahil 429.300 lira.
Ama %110 ÖTV çıkarıldığında KDV dahil fiyat sadece 204.427 lira. Türkiye paketi yani 1.5 motorlu en boş donanım 318'i alacağım ben derseniz de fark biraz daha az. %60 oran çıkarıldığında 280.300 liralık etiket iniyor 175.187 liraya. Nisan ayı sonuna kadar en çok satan Alman D sedan olan Mercedes C serisini 1.6 motorlu C200D AMG paketiyle 413.000 liraya alabiliyorsunuz. %60 ÖTV gitti. Ne kaldı? 40. Hayır, 257.324 lira. BMW kadar büyük bir vergi yükü yok. Makine pahalı demek ki. En boşa baktığımızda ise C180 Comfort'ın 309.100 liralık fiyatının %60 ÖTV'siz 192.187 liraya geldiğini görüyoruz. 2019 satışlarında Mercedes'in ardından ikinci olan Audi A4 sedanda %110 ÖTV yiyenlerden 537.538 liraya, ne güzel fiyat bu ya, alıcı bekleyen A4 2.0 TDI Quattro 190 Sport ÖTV olmasa 254.526 liraya satılabilecekti. Spektrum'un öteki tarafındaysa 1.4 TFSI Dynamic var. %60 ÖTV yüzünden 207.208 lira. Audi bunu bilerek falan mı yapıyor? Olacağına 332.964 liraya ulaşmış durumda. Yine geldik listenin sonuna. Aslında sonuna demek doğru olmaz çünkü bu hesabı piyasadaki diğer modellerle de uygulayacağız. En çok hangi segmenti ve araç tipini istiyorsanız aşağıda yorumlara yazıyorsunuz. Fiyatları 6 Mayıs 2019'a göre aldığımızda hatırlatalım ve gelelim benim çöplüğüme. Abonelik, zile tıklama, beğeni ya da hoşlanmadıysanız dislike, yorum, paylaşın. Bunları sağlamazsanız akbillerinize çökerim, meclise de nefes alma vergisi taslağını sunarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi sürüşler.